Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben bugün kendimi dışarıya attım. Kendimi İstanbul'da turist gibi hissedeceğim bir gün geçirmek istedim. Tek başına vakit geçirmeyi de çok özlemişim. Bana gerçekten iyi geleceğini düşünüyorum. Hava da Aralık ayı için gerçekten çok güzel. Acaba bu sene yılbaşında kar yağacak mı çok merak ediyorum. Her neyse. Bugünkü rotamızda Balat var. Balat'ta ben gezerken bir yandan da sohbet edelim istiyorum. Bu video hem gezi videosu hem de podcast tarzında bir video olsun istiyorum. Öyleyse hadi başlayalım. Tramvaydan Balat durağında iniyorum. Ve ışıklardan karşıya geçiyorum. Sağ tarafta Yusuf Şücaettin Camii yer almakta. Yusuf Şücaettin 2. Mehmet dönemi alimlerindenmiş. Onun tarafından yaptırılan bu caminin kesin inşa tarihi bilinmiyormuş. Fakat 1766 ve 1892 tarihlerinde tamir gördüğü bilinmekte. Bahçesinde bulunan Balat Çeşmesi çok hoş bir görüntüye sahip. Bahçe o kadar huzur verici bir havaya sahipti ki burada saatlerce vakit geçirebilirdim. Fakat pek fazla vaktim yoktu. Akşam yemek pişecek ve oğlumu okuldan almam gerekiyordu. Maalesef çok fazla vakit geçiremedim. Daha gezeceğim çok fazla yer vardı. İnşallah başka bir zaman daha böyle geniş bir vakit ayırdığımda daha fazla vakit geçirmek istiyorum Balat'ta. Her neyse. Camiden çıkıyorum. Yaya geçidinden karşıya geçiyorum. Ve Balat'ın renkli dünyası burada başlıyor. Beze severler için çok tatlı bir dükkana rastlıyorum. İçeride rengarenk bezeler var. Sahibi çok tatlı bir kadındı. İkram ettiği bezeler çok lezzetliydi. Mutlaka tavsiye ediyorum. Buradan sonra Demir Kilise'ye doğru yürümeye devam ediyorum. Demir Kilise'ye geliyorum. Gerçekten çok etkileyici bir yapı. Yani görüntü itibariyle hem dışarıdan hem içeriden çok ihtişamlı bir binası vardı. İçeride çekim yasak olduğu için çekemedim. Fakat kilise eşyaları, ikonaları, zengin süslemeleri gerçekten hayranlık uyandırıyordu. Mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim.
Liseden çıkınca uzun zamandır gitmek istediğim bir kafe vardı. Oraya gittim. Gerçekten fotoğraf ve videolarda göründüğü gibi çok güzel bir mekanmış. Burası hem antika dükkanı hem de bir kafe. Yani buradan antika eşyalar da satın alabilirsiniz. İnsan buraya girdiğinde ne yana bakacağını şaşırıyor. Eski eşyaların gerçekten de bir enerjisi var sanki. Çok huzur dolu ve sakin bir mekandı. Sahibi de o kadar samimi ve sevecen bir hanımefendiydi ki sohbetine doyamadım. Bir filtre kahve söyledim. Tatlı bir sunumla beraber kahvem geldi. Benim için eski bir lambada yaktı. Kahvemi büyük bir keyifle içtim. Ve hem de biraz dinlendim. Buraya da mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Bu sıcacık mekandan da maalesef ayrılıyorum bir yarım saat kadar. Belki vakit geçirmişimdir orada. Bu arada sizin için menüyü de çekebilmek için izin istedim. Tarihe bakarak değerlendirirseniz fiyatları memnun olurum. Yani aylar önce çekilmiş bir videoysa bu video, fiyatları dikkate almamanızı öneririm. Aynen, zaten öyle yapıyorum. Ve Balat sokaklarında yürüyüşe çıkıyorum. Biz de sohbetimize başlayalım isterseniz. Öncelikle biraz klişe bir konu olabilir belki, her sene sonu yapılan klasik muhabbetlerden. 2025 yılı nasıl geçti? 2026 yılı için neler bekliyoruz, neler planlıyoruz? Yani herkes için nasıl bir yıl oldu bunu merak ediyorum. Benim için sanki biraz böyle biriktirme dönemi gibiydi. Bazı şeyler için kendimi kapattığım, kendimi dinlediğim, tamamen kendime odaklandığım bir dönem oldu. İngilizce dışında bir dil için ilk defa bu sene çaba gösterdim. Bu dil Japoncaydı. Kısa sürede, yani senelerce biz İngilizce için çalışıyoruz. İlkokuldan bu yana, ortaokuldan bu yana çalışıyoruz fakat bir türlü konuşabilme seviyesine, konuşabilir vaziyete gelemiyoruz. Fakat Japonca için böyle birkaç ay gibi bir sürede hem katakana hem hiragana olsun hem de birkaç kanji olsun. Hızlıca öğrendim bunları zaten 2-3 hafta gibi bir sürede ve birkaç ay içinde de M5 seviyesi için gayet iyi bir duruma geldiğimi düşünüyorum. Senelerce İngilizce için yaptığımı birkaç ayda Japonca için yaptım ve Türkçe'ye gerçekten çok yakın bir dil olduğunu keşfettim. Yazı dili hariç konuşma dili bize çok yakın. Gerçekten ikinci bir dil olarak tercih edebilirsiniz. Her neyse, bu sene benim için yaptığım en büyük değişiklik bu dile çalışmak oldu. O yüzden 2025 yılı benim için çok önemli. Hatta bir arkadaşım oldu. Japon bir arkadaşım. Onunla Türkiye'de görüşme imkanı bulduk. Türkiye'ye geldi. Onları gezdirdim. Ya benim için muhteşem bir deneyimdi. Yeni bir insan tanıdım dünyanın bir ucundan ve annesiyle birlikte geldiler. Onlarla farklı bir dilde sohbet edebilmek, etmeye çalışmak, kendimi zorlamak benim için gerçekten bambaşka bir duyguydu. Ya çok mutluyum 2025 yılında bunu yaptığım için.
Ee, Onun dışında 2026 yılında yine dil konusunda kendimi daha fazla geliştirmeyi düşünüyorum. Ya bundan bana ne diyebilirsiniz? Sadece sohbet etmek için bu konuyu konuşuyoruz. Fakat e, ben size örnek olayım istiyorum. Özellikle dinleyen öğrencilerim varsa bu podcast'i ben yaptıysam siz daha iyilerini yaparsınız. Yaşınız genç, daha küçüksünüz ve mutlaka bir şeyler yapmaya çalışın. Yapamam, edemem deyip kendinizi asla geri çekmeyin. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yine bu sene dostlarımla gerçekten güzel vakitler geçirdim. 30 yaş ve üstü için bence yakın çevre çok önemli bir hale geliyor belli bir yaştan sonra. İyi ki onları tanımışım. Ne kadar kıymetli olduklarını bu sene çok daha iyi anladım. İyi ki varlar. İnşallah da var olmaya devam ederler hayatımda. Dostluğumuz uzun sürer. Hiçbir zaman ayrılmayız. Sizin de böyle dostlarınız var mı? Yorumlarda yazın. Umarım vardır. Onun dışında 2026 için temennilerimden bahsedeyim. Çok fazla kendi yaptıklarımdan bahsetmek istemiyorum ama 2026 için umutluyum. İnşallah, umarım 2026 yılında sağlığıma daha fazla dikkat etmek, yediğime içtiğime dikkat etmek istiyorum. Bunun yanı sıra spor, düzenli bir şekilde spor. Bunu alışkanlık haline getirmek istiyorum. Yine her bulduğum fırsatta yeni yerler keşfetmeyi istiyorum. 2026 yılı için. Bunu gönülden istiyorum. Bir de bu benim içimde kalan bir ukdedir. Bir müzik aleti alıp onu güzel bir şekilde çalabilmek. Gerçekten çok fazla deneyimim olmadı fakat girişimim oldu. Bağlama çalmaya çalıştım vesaire. Fakat bir şekilde yarım kaldı. Bu defa öyle olmasını istemiyorum. Bir müzik aletini gerçekten düzgün bir şekilde çalabilmek istiyorum. Ondan sonra ve yakın çevremle ya özellikle oğlumla daha fazla kaliteli vakit geçirmek. Onun böyle kahkahalarına şahit olmak istiyorum. Onunla artık sohbet edebilecek kıvama geldik. Büyüdüğü için onunla daha böyle çok sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Yine Allah'tan sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Herkesin ettiği temennileri ben de kendim, çevrem ve bütün insanlık için istiyorum. Bir de özellikle Müslümanların bu dünyada şu zulümden kurtulmasını canı gönülden istiyorum. Rabbime bu konuda sık sık dua ediyorum. Umarım gerçekleşir. Yeni yıl hedeflerimiz ne kadar gerçekçi olursa o kadar ulaşılması kolay ve yorucu olmayacağını düşünüyorum. Geçen sene için planlayıp da yapamadığınız kaç şey oldu? Ne kadarını gerçekleştirebildiniz? Ya bir de herkes böyle hedef koyarak yaşamıyor arkadaşlar bu hayatı. Gerçekten bu işin sosyoekonomik boyutu da var tabii. İnsanlar geçim derdinde düşünce de hayatlarına dönüp bakma şansını pek kendilerinde bulamıyorlar haklı olarak. Benim de çok tuzum kuru değil ama bir şekilde bir yerlerden kısıp kendi hobilerime veya işte hobi de denemez ama kendimi geliştirmek için çaba gösteriyorum, öyle söyleyeyim. Rahat durabilen bir insan değilim pek. Tabii imkanı olsa bile kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmayan insanlar da var. Sadece işte yaşamak için yaşıyorlar, bakıyorsun. Rahat, kafası rahat. Ya öyle de olmak isterdim belki, bilmiyorum. Hangisi daha doğru? Emin değilim benim yaptığım doğru. Onların yaptığı mı doğru bilmiyorum. Kimseyi yadırgamıyorum. Herkes yaşamak istediği biçimde yaşasın ve mutlu olsun tabii.
Ya bu toplumda birbirimize saygılı olduktan sonra, çevresine zarar vermedikten sonra herkes istediği gibi yaşasın. Bir önemi yok. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Nasıl bir hayat yaşıyor ve nasıl bir hayat yaşamayı amaçlıyorsunuz? Lütfen yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Bu arada bir kafe keşfediyorum. Naftalin Kafe adında. Reklam değil. Tamamen tesadüf eseri buldum. İçeride kedicikler uyuyor. Soba gürül gürül yanıyor. Bir yandan kedi seviyorsunuz. Kedili kurabiye sipariş verdim. Çok tatlı kurabiyeler eşliğinde. Oturdum. Yan masadaki hanımefendiyle sohbet ettim falan. Güzel bir vakit geçirdim kesinlikle. Burayı da öneririm. Pardon, geçebilir miyim? Tabii, buyurun. Onu bilemeyiz. O kadar bir şey diyemeyiz. İçerseniz içerim. Şu anda içesim gelmedi. Şu ilk katlı. Kan yavaş yavaş. Balat benim için çok eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Biraz farklılık yaptım bu videoda. Umarım güzel olmuştur sohbet, dinlemek hem gezmek. Bilemiyorum. Değişiklik yapmak istedim.
Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.